2017 Nisan ayının sonlarında Magdalena Zook, sevgilisinin doğum günü için sürpriz bir tatil planladı. Beraber Mısır'a gezi yapacak, yeni yerler keşfedeceklerdi. Ama bu plan en başından beri uğursuzluklarla doluydu. Sevgilisinin pasaport geçerlilik süresi yetmediği için genç kadın bu tatile tek başına çıkmak zorunda kaldı. Mısır'a vardıktan sonra ise her şey daha da garipleşti. Yakınlarına garip mesajlar atmaya başladı ve birinin ya da bir şeylerin kendisine zarar vereceğinden korkuyordu. Davranışları gittikçe paranoyaklaştı. Durum o kadar ilerledi ki Magdalena hastaneye yatırıldı. Psikolojisinin iyi olmadığı ortadaydı. Ama hastanenin aldığı önlemler bile onu korumaya yetmedi. Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Gerçek suç hikayeleri dinlemekten hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Videomuza başlamadan önce her video için bir like hedefim var. O yüzden bir like bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. Ve ben bugün sizlere Magdalena Zook'tan bahsedeceğim. Magdalena 19 Eylül 1990'da Polonya'da dünyaya geldi. 2 tane kız kardeşi vardı. Neşeli, hayat dolu bir genç olarak biliniyordu. Hiç depresyon ya da psikolojik rahatsızlıklar geçirdiğine dair bir kayıt yoktu. Aile dostları ve yakınlarının söylediğine göre sürekli gülümseyen sosyal biriydi. Henüz 17 yaşındayken güzellik ve kozmetik alanında stajlar yapmaya başladı ve gittikçe bu konuda kendisini uzmanlaştırıyordu. Farklı güzellik salonlarında çalıştıktan sonra 22 yaşına geldiğinde artık kendisine ait bir salonu vardı. Zaten girişken, sorumlu kalmayı seven birisiydi. Bu yüzden kısa bir süre içerisinde böyle bir başarıyı elde etmesi kimseyi şaşırtmadı. Aynı zamanda sağlıklı beslenme ve sporla da ilgileniyordu. Sık sık spora gidiyordu, artı olarak pole dance yapıyordu. Özel hayatı da oldukça iyi ilerliyordu çünkü 2016 yılında gitmiş olduğu bir konserde Markus isimli bir adamla tanıştı. Müzik zevklerinin uyuşması onlar için ilk ortak noktaydı ve birbirlerini tanıdıkça daha fazla ortak nokta keşfettiler. Markus da aslında kuaförlükle ilgileniyordu, yani birbirleriyle paylaşabilecekleri mesleki açıdan da çok fazla şey vardı ve bu iletişim bir süre sonra onların sevgili olmasını sağladı. İlişkileri en başından beri ciddi ilerliyordu. Evlilik yapmayı düşünüyorlardı. Hatta 2017'nin sonlarına doğru muhtemelen Aralık ayı gibi düğünleri olacaktı. Ama 2017 baharındayken Magdalena çok sevmiş olduğu Markus'un doğum günü için bir sürpriz ayarlamaya karar verdi. Beraber yurt dışı gezileri yapmayı çok istiyorlardı ve merak ettikleri bazı yerler vardı. Bu ülkelerden bir tanesi ise Mısır'dı. Magdalena Mısır'a bir tatil ayarladı ve bu tatili Markus'un doğum gününe denk getirecekti. Beraber Marsalem tatil köyüne gideceklerdi ve burası oldukça turistik, çok fazla tercih edilen bir yerdi. Ama maalesef ki Magdalena'nın planları işe yaramadı. Çünkü bunu sürpriz olarak yapmaya çalıştığı için, Markus'a hiç danışamadığı için Markus'un pasaport süresinin dolduğunu bilmiyordu. Markus bu tatil planını öğrendiğinde gidemeyeceğini fark ettiği için gerçekten çok üzüldü. Magdalena da çok üzgündü. Hatta Markus'un söylediğine göre başta birazcık ağladı. Ama sonrasında bu tatile çok fazla harcama yaptığı için, her yeri ayarladığı için kendisi gidip bir mola vermenin iyi olacağını düşündü. Tek başına da olsa bu tatili gerçekleştirmeye karar verdi ve Markus da doğru olanın bu olduğuna inanıyordu. 25 Nisan 2017'ye geldiğimiz zaman Markus sevgilisini havaalanına götürdü ve sonunda Magdalena'nın Mısır tatili başladı. 26 Nisan 2017 gece yarısından kısa bir süre sonra ise Magdalena sonunda Mısır Marsahalem'e vardı. 4 yıldızlı güzel bir otele rezervasyon yapmıştı ve hızlıca oteline giriş yaptı. Otele girdikten sonra ise ailesini aradı, sevgilisini aradı. Her şeyin yolunda olduğunu, sonunda vardığını söyledi. Ama aslında Magdalena'nın otele varmasından kısa bir süre sonra işler değil yolunda gitmek tamamen yolundan çıktı, rayından çıktı. Magdalena'nın davranışları Mısır'a varmasından çok kısa bir süre sonra değişmeye başladı. Yan komşuları, böyle otelde yan odada kalan kişiler Magdalena'nın odasından özellikle gece saatlerinde böyle garip sesler duyuyorlardı. Ve genç kadın da gerçekten değişik davranışlar yapıyordu. Mesela o
tatile tek başına çıkmış olmasına rağmen ailesine, arkadaşlarına mesaj atıyordu. Siz hangi odadasınız? Benim odama gelmeyecek misiniz? Ne zaman yanıma geleceksiniz? Gibi mesajlar yazıyordu. Gecenin bir yarısı sevgilisi Marcus'u görüntülü arıyordu ve arkamda biri var mı? Bana söyle diyordu. Odasında birinin olduğundan şüpheleniyordu ve işte hep beraber böyle görüntülü görüşme sırasında Marcus'la odayı geziyorlardı. Ya da bazen Marcus işte Magdalena'ya resepsiyona gitmesini söylüyordu ve resepsiyondaki kişilerden rica edip Magdalena'nın odasını kontrol ettiriyordu. Ama oda her zaman tertemiz görünüyordu. Yani hiç kimse yoktu. Odaya birisinin girdiğine dair bir iz de görünmüyordu. Ama hiçbir şey Magdalena'nın içini rahatlatmadı. Bir gariplik vardı. Yani kesinlikle bir şeylerin ona zarar vereceğini düşünüyordu. İnanılmaz bir panik içerisindeydi ve hiçbir şey onu sakinleştirmiyordu. Bazen otelde böyle kapısının önünde ağlarken görünüyordu. Bazen yere yatmış bir halde görünüyordu. Bazen de birdenbire aşırı neşeli bir şekilde işte turdaki diğer kişilerin yanına gidip dans etmeye falan başlıyordu. Ya da insanlar ona işte sana yardımcı olabilir miyiz, ne yapabiliriz diye sordukları zaman ya ölümden sonra hayata inanıyor musunuz diye garip sorular sormaya başlıyordu. Ve Magdalena'nın bilinen herhangi bir psikolojik sorunu yoktu. Daha öncesinde hiçbir şekilde ne bir ilaç kullanmıştı ne bir psikiyatri görüşmesi olmuştu. Böyle bir sorun yaşadığına dair çevresinde hiç kimse hiçbir şey fark etmemişti. Tamamen her şey Mısır'a geldikten sonra değişmiş gibi görünüyordu. Haliyle ailesi bu durumdan gittikçe korkmaya başladı. Polonya Dışişleri Bakanlığı ile görüştüler ve bir şekilde Magdalena'yı daha erken getirebilmek ya da orada konsolosluktan birilerinin Magdalena'yı görmesi için bir şeyler yapmaya çalıştılar. Sonunda Magdalena'nın sevgilisi Marcus planlanandan daha önce dönebilmesi için Magdalena'ya bir uçak bileti buldu. Ve bilet 29 Nisan Cumartesi tarihliydi. Genç kadının tek yapması gereken birazcık sakinleşip dönüş gününe ayak uydurmaktı. Yani 29'u olduğunda artık ülkesine dönebilecekti. Ama bir şekilde buna inanamıyordu. Mesela Marcus'la telefonda görüntülü görüşürken sen işine git, sen beni boş ver, ben gelemeyeceğim, bir şekilde buradan çıkamayacağım, bir daha asla Polonya'ya dönemeyeceğim gibi şeyler söylüyordu. Bu sırada Magdalena'nın Marcus'la görüşmesine yardımcı olan Mahmut isimli bir de tur rehberi vardı. Daha doğrusu otelde çalışan tercüman diyebileceğimiz birisi vardı ve Mahmut da elinden geldiğince Magdalena'ya yardımcı olmaya çalışıyordu. İşte konsoloslukla görüşmeye çalışıyordu. Magdalena'nın telefonu kapalı olduğunda kendi telefonundan ailesiyle ve sevgilisi Marcus'la iletişime geçmesini sağlıyordu. Ve artık aile Mahmut'la sürekli konuştuğu ve onun telefonuna sahip olduğu için böyle Magdalena'ya ulaşamadıklarında bu adamdan kızın durumunu öğrenmeye çalışıyorlardı. 28 Nisan tarihine geldiğimizde ise Magda'nın durumu daha da kötüleşti. Magdalena otel koridorlarında çığlıklar atmaya, oradan oraya koşturmaya başladı. Hatta bu süreçte otelde konaklayan başka birinin telefonunu çaldığı vesaire de göründü. Ama hani kadının ruh sağlığı iyi olmadığı için aslında bunu işte hırsızlık amacıyla yapmadığı da belliydi. O telefonla bir şekilde birileriyle mi iletişime geçmeye çalışacaktı? Kendi telefondan neden bunu yapamıyordu? Tam olarak bilinmiyor ama hani çok da mantık aranamıyordu artık Magdalena'nın davranışlarında. Bu sebeple otel doktoru Ahmet isimli bir adam Magdalena'yı hastaneye sevk etmenin en mantıklı seçenek olduğuna karar verdi. Ama Magdalena hastaneye götürüldüğünde oldukça sakin, her şey normalmiş gibi görünüyordu. Kendisine psikolojik değerlendirme yapılmak istendi ama Magdalena buna gerek olmadığını, kendisini gayet iyi hissettiğini söyledi. Bu yüzden herhangi bir işlem yapılamadan tekrar otele döndü. Otele dönmesinden kısa bir süre sonra yine Mahmut'un telefonundan Marcus'la görüntülü konuşmaya başladı. Bu sırada sadece yanında Mahmut yoktu. Muhtemelen otelde çalışan başka kişiler, başka erkekler de vardı. Çünkü görüntülü görüşme sırasında bu erkeklerin kendi aralarında konuştukları duyuluyordu. Ama Arapça konuştukları için Marcus bu kişilerin ne konuştuğunu anlayamıyordu. Magdalena yine geri dönemeyeceğinden korkuyordu. Bununla ilgili bir şeyler söylüyordu ve bu noktada artık Marcus birinin ona zarar vermeye çalışıyor olmasından çok şüpheliydi ve hani birisi mi sana bir şey yapıyor, ne oldu, bana anlatabilirsin diye defalarca kez Magdalena'ya sormaya çalıştı. Ama genç kadın herhangi birinin ismini vermiyordu, bir şeye işaret etmiyordu. Sadece o panik hali devam ediyordu ve bir şekilde ülkesine dönememekten korktuğunu dile getiriyordu. Bu konuşmalar sırasında Magdalena sadece diyordu. Yani birisi mi sana bir şey yaptı dendiğinde
diyordu. İsmi M harfiyle başlayan birisinden bahsediyor gibiydi yani. Ama daha fazla bilgi vermiyordu. Yani Markus M derken işte Mahmut'tan mı bahsediyorsun? O çocuk mu sana bir şey yapmaya çalışıyor dediğinde Magdalena bunlara cevap vermedi. Bundan hemen sonra Mahmut telefonu Magdalena'nın elinden aldı ve Markus'a bu şekilde zaman kaybediyoruz. Ben tekrar büyükelçiliği arayacağım dedi ve telefonu kapattılar. Sonunda Magdalena'nın uçuş günü ve saati geldi. 29 Nisan öğleden sonra saatlerinde Magdalena artık uçağa binebilirdi. Yine Mahmut onu havaalanına kadar götürdü ama burada da işler yolunda gitmedi. Hala bir panik halinde olduğu için, iyi durumda olmadığı için uçağa alınmamasına karar verildi. Üstelik tansiyonu falan da çok düşmüştü. Bu da sağlık açısından Magdalena'nın tehlikede olabileceği anlamına geliyordu. Bu şekilde uçağa alınmamasına karar verilince tekrar otele dönmek zorunda kaldılar. Ama artık otel de Magdalena'yı kabul etmiyordu. Çünkü diğer kalan kişiler Magdalena'dan şikayetçiydiler. İşte insanlar tatile geldik ama bu kadın yüzünden biz de panik oluyoruz. Bir sıkıntı var, geceleri odasından sesler geliyor gibi ihbarlarda bulundukları için otel yönetimi Magdalena'yı tekrar otele almamaya karar verdi. Bu sebeple genç kadın başka bir otele götürülecekti. İlk 2 otel onu kabul etmedi ama 3. otel artık böyle araya birilerinin de girmesiyle yalvar yakar bir şekilde genç kadını kabul etti. Ama bu gitmiş olduğu yerde de Magdalena ataklar geçirince, krizler geçirince aynı akşam tekrar hastaneye kaldırıldı. Magdalena hastaneye vardığında gece yarısı civarıydı. Oldukça korkmuş, huzursuz ve agresif bir haldeydi. Hastane kayıtlarına göre çevresindeki insanlara saldırıyordu, yüksek sesle bağırıyordu ve giysilerini çıkarmaya çalışıyordu. Bunu durdurmak için görevliler Magdalena'ya sakinleştirici ilaçlar verdiler. Ama bu ilaçları verebilmek için de Magdalena'yı bir noktada yakalamaları gerekti. Yani görüntülerde koşan bir kadın vardı, onun peşinden koşan birkaç kişi vardı. Yaka paça bir şekilde kadını tutup hastane odasına sokmaya çalışıyorlardı. Oldukça böyle korkunç bir görüntü vardı ortada. Magdalena yakalanıp kendisine sakinleştirici verildikten sonra ise yatağa iyice bağlandı. Havlularla onu bağladılar. Çünkü uyandığında kaçmaya çalışacağı ya da birilerine zarar verebileceğinden korkuluyordu. Yaklaşık 2 saat boyunca Magdalena sakinleştiricinin etkisiyle uyudu. Ama sonra kendisine geldiğinde odadaki hemşirelerden birine tuvalete gitmesi gerektiğini, bu yüzden bağlarının çözülmesini istediğini söyledi. Halihazırda daha sakin göründüğü için görevli de bir sorun teşkil etmeyeceğini düşündü ve Magdalena'yı çözdü. Ama genç kadın çözülür çözülmez hemşireyi ittirdi ve böyle tekrar saldırgan davranışları sergilemeye başladı. Başka bir görevli elinde sakinleştiriciyle Magdalena'nın odasına geldi. Onu yakalayabildi aslında, sakinleştiriciyi verebildi ama Magdalena o kişiyi de sonrasında ittirdi ve açık olan pencereden aşağıya kendisini birdenbire attı. 2. kattaki bir pencereydi burası ama Bodrum'a kadar da inen bir kısım olduğu için aslında yüksekti. Görevliler hızlı bir şekilde aşağıya indiler ve Magdalena'nın durumunu kontrol ettiler. Hala hayattaydı ama ağır şekilde yaralanmıştı. Halihazırda bulunduğu hastanenin durumu Magdalena'nın yaralarını iyileştirebilecek noktada değildi. Tam teşekküllü bir yere gönderilmesi gerekiyordu. Bu yüzden Magdalena hızlı bir şekilde Red Sea Hastanesi'ne kaldırıldı. Magdalena hastaneye kaldırıldığı sıralarda aslında onu tekrar Polonya'ya götürebilmek için Markus'un bir arkadaşı da Mısır'a varmıştı. Yani artık aile o kadar endişeli bir haldeydi ki kendi pasaportları da geçerli değildi. Süreleri dolmuştu. Hiçbir şekilde gidemedikleri için ve Magda da uçağa binemediği için en sonunda oraya birini göndermeye karar vermişlerdi. Ama bu kişi Mısır'a vardığında artık Magdalena için durum gerçekten geçti. Adam ilk olarak hastaneye gidip Magdalena'yı ziyaret etti ve doktorlardan bilgi aldı. Durum o kadar da kötü görünmüyor gibiydi ama kısa bir süre içerisinde saat akşam 6 civarında Magdalena'nın hayatını kaybettiği duyuruldu. Başta her ne kadar kurtarılabilir gibi görünse de iç organları çok fazla hasar almıştı ve genç kadın bu yaralara daha fazla dayanamadı. Mısır'da hazırlanan resmi raporlara göre hayatını kaybetmesinin sebebi yaklaşık 10 metrelik bir yükseklikten düşmesi sonucu almış olduğu yaralardı. Vaka hızlıca Mısır'da incelendi ve Magda kendisini camdan aşağıya
attığı için kendi hayatına son verdi şeklinde not düşüldü. Mısır için bu durum bu kadar açıkken Polonya için bu kabul edilebilir bir şey değildi. Magdalena'nın kendi hayatına son vermediği düşünülüyordu. Çünkü genç kadının Mısır'a varmış olduğu andan itibaren böyle tedirgin olması, bir şeylerin onu korkutmuş olması bu durumu oldukça şüpheli bir hale getiriyordu. Bu yüzden Polonya hükümeti de ayrı bir soruşturma açtı ve bu soruşturmayı cinayet başlığı altında yürüttüler. Olaydan hemen sonra Polonya'dan bazı savcılar Mısır Marsalem'e gittiler ve ilk otopsiye katıldılar. Daha sonra beden Polonya'ya getirildiğinde de tekrar yine adli incelemeler yapıldı. Bu süreçte Polonya hükümeti iki ülke arasındaki tıp sistemlerindeki farklılıklar sebebiyle bazı belgelerde eksiklikler olduğunu, doğru incelemelerin yani kendi ülkeleri için doğru incelemelerin Mısır'da gerçekleşmediğini belirttiler. Olay yeri inceleme raporları hazırlandı, Magdalena'nın cep telefonu, bavulu adli incelemeye alındı ve bu olayda 200'ün üzerinde tanıkla görüşüldü. Yine de bu olayı tam olarak açıklığa kavuşturabilecek bir bilgi elde edilemedi. Şu an hala soruşturma süreci devam ediyor. Polonya hala bunda bir gariplik olduğunu düşünüyor. Ama söylediklerine göre Mısır'la aralarında bazı belge alışverişleri sorunları var. Bu yüzden de davayı tam olarak istedikleri gibi ele alamıyorlar. Aslında Magdalena'nın hayatını kaybetme sebebi kesinlikle yüksekten düşme. Buna dair bir şüphe yok ama Magdalena bunu kendi isteğiyle mi yaptı, bir şeye mi zorlandı ya da Mısır'da başına bir şey geldi de gerçekten kendi isteğiyle mi atladı? Bunlar tamamen bir soru işareti şu an için. Ve bu kadar fazla soru işareti olduğunda da tabii ki olayla ilgili teoriler ortaya çıkıyor. Birazcık bu teorilerden bahsedeceğim. Bazı kişilere göre Magda'nın Mısır'a gelişi bile aslında planlıydı. İnsan ticareti yapan kişiler Magdalena'yı resmen sipariş üzerine Mısır'a getirmişlerdi. Ama genç kadın bu durumun farkında bile değildi. Ve olayları fark ettikten sonra karşı koyunca bir şeyleri anlatmaması için aslında onun hayatına son verildi. Yani Magdalena kendi kendine atlamadı, o camdan aşağıya itildi. Bir diğer teori Magdalena'nın yiyeceğine ya da içeceğine bir şey karıştırılmış olması. Ki aslında hayatta olduğu süreçte Magdalena da bundan şüpheleniyordu. Yakınlarına, arkadaşlarına benim içeceğime bir şeyler karıştırıyorlar diye mesajlar atıyordu. Ama toksikoloji raporlarına göre hem Mısır tarafından hem de Polonya tarafından yapılan raporlara göre herhangi bir şekilde vücudunda bir maddeye rastlanmadı. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Bu testlerde bazı maddeler inceleniyor ve o maddelerin vücutta olup olmadığı kontrol ediliyor. Yani direkt vücudunda şu var bilmem ne diye her şey çıkmıyor. Neye bakarsanız o çıkıyor. Bu yüzden belki de standart prosedürde olmayan bir madde Magdalena'nın vücudunda olabilir. Bence. Bir diğer düşünce ise Magdalena evet Mısır'a vardıktan sonra psikolojik bazı rahatsızlıklar yaşamaya başladı. Belki tek olması, belki işte etrafında onun dilini konuşan fazla insan olmaması, sonuç sebep tam olarak nedir bilinmez. Bunlar Magdalena'nın ruh sağlığını bozdu. Ve Magdalena hastane camından atlarken de aslında bu bozuk ruh haliyle sadece kurtulmak için atlıyordu. Yani hayatının son verme gibi bir amacı yoktu. Bulunduğu ortamın içerisinden kaçmaya çalışıyordu ve yanlışlıkla hayatını kaybetti. Tur rehberiyle ilgili de bazı spekülasyonlar var. Magdalena'nın Markus'ta yapmış olduğu son görüşmelerden birinde M harfini vurguluyor olması ve Mahmud'un aslında tüm bu Mısır tatili boyunca Magdalena ile neredeyse her an beraber olması açıkçası Mahmud üzerindeki şüpheleri artırıyordu. Belki de gerçekten Mahmud Magdalena'ya bir şey yaptı. Belki Mahmud'un böyle karanlık insan ticaretiyle bir bağlantısı vardı ve Magdalena durumu fark ettiği için bu kadar paniklemiş, paranoyaklaşmıştı. Ama Mahmud'u bu olaya bağlayan direkt bir delil bulunamadı. Sadece o M harfi uyuşuyordu ama burada da Magdalena'nın bahsettiği kişi gerçekten Mahmut muydu? Ya da Mahmut'la ilgili ise neyi anlatmaya çalışıyordu bu bile belirsiz. Olaydan bir süre sonra en çok kabul gören teoriler Mahmut'la ilgili olduğu için Mahmut sosyal medya hesaplarını kapattı. Bu da aslında onun üzerindeki şüpheleri daha da artırdı. Organ mafyası ihtimali de göz önüne alındı, kaçırılmak istendi, karşı koydu. Bu tarz bir sürü şey aslında gündeme geldi ama şu anda hala neden Magdalena kendisini o camdan aşağıya attı bilemiyoruz. Ya da kendisini o camdan kendi isteğiyle mi aşağıya attı bilemiyoruz. Tüm bunların açığa kavuşmasını gerçekten çok isterim çünkü bence
oldukça garip bir olay. Hatta anlattığım en garip olaylardan bir tanesi. Hinterkaifeck çiftlikleri bir benim için, bu da 2 numaraya falan yerleşti tüm davalar arasında. O yüzden açıklığa kavuşmasını çok isterim ve gerçekten bu olayda birilerinin parmağı varsa ceza almalarını çok isterim. Şu an için soruşturma süreci Polonya'da devam ettiğinden hala daha bir ümit var diyebiliriz ama süreç de çok uzadı. Yani 7-8 yıl olmasına rağmen hala bir gelişme yok. Bu da birazcık üzücü. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında ya da benim anlattığımdan daha fazla bir bilginiz var mı? Çünkü çok medyatik bir olay. Belki benim duymadığım bir şey duymuş olabilirsiniz. Bizimle paylaşmaktan çekinmeyin lütfen. Bugünlük benim anlatacağım her şey bu kadar. Videodan ayrılmadan önce lütfen hype puanlarınızı benimle paylaşmayı ve videoya like bırakmayı unutmayın. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.